Balçık merhaba, nasılsın? Hoş geldin. Korkunç bir trafik ve Bir şey söyleyeceğim. Çok şıktın. Çıkardın onu ama. çok teşekkür... takayım Hakikaten. istersen. Bir yani tak kalsın. bakayım. Çok güzel Şöyle, evet, gözüküyor. buyurun efendim, şöyle takayım. Şöyle. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şapka takan adam çok az. Biliyor musun? Şöyle, Biliyorsun. şapka takmak bizim ülkemizde az ama. Yani Evet, yurt bizim dışında ülkemizde. ya Evet. standart Hele çünkü. bu tarz takabilmek Evet, de evet. yakıştırmak zor. Evet. Sen çok takar mısın? Benim kafa büyük olduğu için Estağfurullah. yani şimdi bu şapkaların boyutları var. Şimdi bu 23 numara bu. En büyük bu. 23 Kelle budur. büyük. Evet, 21, 23. Evet, değil mi? kelle benim en büyük. Ondan sonra şöyle çok ilginç bir şey sana söyleyeyim. Dar taktığım zaman migren atağını tetikliyor. Çünkü biliyorsunuz migrendeki insanların en büyük sıkıntısı kafa derisinin ve kafa sinirlerinin çok hassas olması. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Bazı migren, benim de migrenim Evet. var. Bir şey bağlarım daha Tabii iyi şöyle gelir. oluyor migrende. Ağrı tetiklenince o iltihap maddeleri damarı genişletiyor. Atakta sıkmak işe yarar. Daha iyi. Ama mesela yüzü irite eden rüzgar, Aha. ışık, ondan sonra ses, ondan sonra bir dondurma yemek soğuk, aşırı sıcak içmek. Bir anda. Yani şu kafaya yapacağınız her numara Tetikler. tetikliyor. Ya da işte mesela tansiyonu biraz yüksek olması, damarı biraz içine yaptı. Yani damarlar şeye çok müsait. Aşırı genişlemeye. Migrenin sıkıntısı şu. Kafa dışı damarlar genişliyor ama kafa içi damarlar daralıyor. Onun için her atakta esasında kafa içine kan gitmiyor. Bu sefer her Çok migren yoğun atağında... atak yaşıyor musun sen? Yok, yaşamam. Ha. Şöyle söyleyeyim, her atakta nöron kaybediyorsun. Onun için migrenlerde Alzheimer daha fazla. Yani migren hoş bir hastalık değil. Yani Tatsız bir hastalık. sinir hücresini kaybediyorsun, nöron kaybediyorsun. Ve hep söylediğim bir şey var. Saç boyaları ve spreyleri kesin migren yapıyor. Ya o da kafa derisi çünkü. Al ben de. Üzgünüm tabii yani ki. ona da böyle bir şey yapalım. Yapacak bir şey. Küpe de migren yapıyor bu arada. Ona Niye? da. Niye küpe migren Çünkü yapsın? metal bir şey. İritasyon yaratıyorsunuz. Bir de alerjiniz varsa nikel alerjisi gibi. Öyle alerjilerim senin yok yok hiç, evet. ama yani Dikkat etmek lazım. evet, Yani daha doğrusu kendini biraz şöyle dinlemek lazım kafa galiba. bölgesinin bir sıkıntısı var. Kafanıza yaptığınız her şey beyninize geçiyor. Yani kafayla beyin çok yakın birbirine, çok bağlantılı. Bir de ağızla beyin çok Peki bir bağlantılı. şey söyleyeceğim. O piercingler, Hepsi. Onlar daha büyük dert o Kesinlikle. zaman. Ya şunu da mesela söyleyeyim. kulağa hadi bu derece ama kıkırdağa deliyorlar böyle. Daha büyük bir şey söyleyeyim. Mesela şimdi annene diz protez taktıracaksın. Onun içinde titanyum var. O titanyum kana geçecek. Ve çözünüyor. Korozyona vuruyor. Vücut her şeyi koroze eder. Aşındırmak Türkçesi. Yani sen herhangi bir şey ya deldiğin zaman düşünün femurun içerisinde büyük bir şey koyuyorsunuz. Titanyum O titanyum kana geçiyor. Peki ne yaptığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ya Uzak Doğu tıbbında da sen benden daha iyi Evet, bilirsin. evet. Şey derler, her ameliyat bir şeydir. Yani yapmamak lazım. Orada o Evet. enerjinin, içindeki o vücudun enerjisi Şöyle, neyse onu keser. Değil mi? Katılıyorum. Doğru mu söyledim yani mesela bilmiyorum. bizim en mesela korktuğumuz cerrahi büyük cerrahiler. Büyük cerrahi. Yani mesela sen şimdi adam ettim diye düşünüyorsun. Açtın şimdi, onu değiştirdin, bunu değiştirdin. Bir kere büyük cerrahi yaptığın zaman yaşama ihtimali direktman alıyorsun elinden %10-20. Direkt o neden? Çünkü hasta postoperatif yani yoğun bakımda kaldıramıyor onu. Mesela ben hep şunu dinliyorum. İşte ameliyat 20 saat sürdü. Ya 20 saat ve başarılı geçti. Hayır, başarılı geçmedi. Biz hastayı orada kapattık sadece. Ama öyle deme Orçun. Bazı ameliyatlar da o kadar sürmek zorunda. Ama işte şöyle bir şey var. İşte ondan minimal invazif cerrahiler çıktı. Tabii. Hani az delelim, az şey yapalım. Çünkü cerrahi olmakla Açmayalım çok. kamyon çarpması aynı şey. Şimdi mesela şöyle bir şey oluyor. Sana kamyon çarpmış. Sonra kamyon çarptıktan sonra biz bir de açıyoruz hastayı. Bir daha elliyoruz içine dalağımala. Bir daha kamyon çarpıyor. Ulan yine kamyon. İçinde delmemişti. Yani esasında şimdi mesela ne oldu? Non-operative management çıktı. Mesela şimdi travmalarda eğer delici kesici değilse bakıyoruz dalak parça parça bile olsa eğer hemoglobini falan tansiyon düşmüyorsa takip edelim Yine diyoruz. nasıl başladık? Şapkadan nerelere şunu geldik söylemek yemin istiyorum. ediyorum. Yani konservatif bir dünya ortaya çıkıyor. Çünkü bence psikoloji ve psikiyatri de konservatif. Peki dur oradan önce. Nasıl buldun bu konsepti? Yani şöyle buldum. Yani ben bu konsepti daha önce gördüm. Burada Öyleymiş. evet, Öyleymiş, çekiyordum. ben Hatta bilmiyorum. dedim ki ya burada ne çekiliyor kardeşim falan diye. Yani şöyle her konsept kendine özgüdür. Yani Bu ama şey değil, illa bir hapishaneye girme hikayesi değil. Herkesin içine tutuklu kaldığı bir hal vardır ya. Ki hepimizin var aslında. şöyle bu size şunu getirir. Buraya girdiğiniz zaman ya şey hissediyorsunuz. Mesela bu direktman otomatikman şunu size gösterir. Siz burada bir zaptırap altına alıyorsunuz bir insanı. Bu net bu. Öyle değil mi? Evet. Öyle hissettin mi? Mesela biz hayvanlara zaptırap altına aldığımız zaman hayvan teslim olur. Mesela hayvanın ağzını bağladığınız zaman
Mesela kurbanlık koyun da öyle. Ayaklarını bir hayvana bağladığınız Bir şey anda... söyleyeceğim. Seni zaptırapta almak kolay değil. Öyle hissettin mi emin değilim. Evet değil. Kolay bir şey değil. Çünkü manyak bir adam olarak. Estağfurullah ama Evet, kolay değil hakikaten. Çünkü ben dominans bir kişiliğim. Ya zaptırap altına alınamam. Yani çünkü Çok. beni zaptırap altına alacak adam ya zincirlere sığmam, taşarım. Yani, Aynen. ama Kadın öyle alabilir seni ancak. alamaz. Çünkü çok kadın deneyimim var. Yemez. Olmaz. Olmaz. Çünkü ben şöyle bir şey gördüm. Deneyimim. Kadınlar dener. Kadınlar libidinal enerjimizi oluşturuyor. Tabii onunla cinsel bir arzu hissediyorsun. Ama o cinsel arzu benim çok tatmin edildiği için artık ben artık ben bir kadına kadın olarak bakabiliyorum. Yani şöyle bir şey. Benim için bir kadın artık gerçekten yalın bir kadın. Yani bir cinsel obje hayır, olarak değil görmüyorsun artık. Bir erkeğin bir kadını cinsel objeyle görmemesi için karnının doymuş ve doyuruluyor olmaya devam etmesi gerekiyor. Aşağı yukarı kaç yaşta oluyor sence bu? Çünkü bence aç bir milletiz. Bu sayıyla ilgili. Genel olarak. Şimdi biz şöyle bir şey, sigaradan bahsedeyim size. Hani dipnot. Biz sigarada paket yılı diye konuşuyoruz. Yani adam 30 yıl içmiş, 3 paket içmiş, 90 paket yılı demek. Yani hem süre önemli hem de paket sayısı sigara önemli. Sigara çok kötü bir alışkanlık ama. Tabii sigara tabii öldüren bir alışkanlık. Şunu demek istiyorum. Bir kadın ya da erkekle ilişki de böyle. Süre değil, sayı da önemli. Öyle mi? Ben şöyle bir erkek yılda kaç kez kaç partner değiştirmeli sence? Sağlıklısı bir iyidir. Tabii ki sağlıklısı bir iyi. bir. Ama biz tabii gençliğimizde daha şeydik. Onlar da daha... Şimdi tıp fakültesinden tabii mezun olunca kadar bir şey yapamadığımız için bir catch-up yapmam. Türkçesi parantezine bir yakalamam gerekiyordu. Ben şeyi anlıyorum. Bir erkekle yakalama olması gerekiyor. Doğru. Yani çünkü çok durmuş yakalayamazsanız hayatı ıskalarsınız. Sana şunu hak veriyorum. Mesela ben yaşamış bir adamla beraber olmayı tercih ederim. Çünkü doymuş adam bence daha çok şey verebilir karşındaki kadına. Ketçap terimi bizim pediatride çok kullanılır çocuk hastalıklarında. Bir çocuğun boyu kısadır. Ama ergenliğe bir girer. O böyle küçücük giden çocuk yani böyle trampette en dipte olan abi herif vırt diye bir uzar ketçap yapar ve biz aileye şunu deriz. Ya merak etme bu çocuk ketçap yapacak. Ketçap yapamazsa sıçtın demektir. Yani trampetin en sonunda kalırsın yine. Ketçap yapmak gerçekten de hem ruhsal hem de biyolojik olarak bir şey gerektirir. Affedersin göt gerektiriyor. Yani ketçap yapmak için enerjinizin olması lazım. Doğru. Vücudunuzun buna yapması lazım. Bence Türkiye'deki en büyük problem zaten bu ketçapı yapamayan genç erkeklerde oluyor. Evet oluyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Sürekli ergen psikolojisinde kalıyorsunuz. Bu sefer kadın şöyle oluyor sizin için. İşte biraz kalçasına bakayım, memesine bakayım. Gözünüz gidiyor. Bakın şöyle bir şey var bizde. Libidinal enerjiyle beraber ya bakmasanız bakıyorsunuz ya. Bak ben çok ilginç bir şey sana söyleyeyim. Ben kendim geçmiş yıllara bakıyorum. Ya direktman gözün dekolteye gidiyor. Ya önleyemiyorsun. Ben sonra bir yerde dedim ki ya bir insan dedim, nereye bakmalı? Bir insan iki gözün ortasına ya da göz de iyi değil. Şeye bakmalı. Göz teması da çok ağır. Çünkü tabii çünkü tehdit edici bir şey. Yani onun devamlı göz bebeklerine bakılmaz ki. Yani biraz kaydı. Hayır. Şimdi yapılan şöyle bir şey var. Şöyle bir şey. Arada bir kaçıracaksın ama gözüne bakıp. Şimdi. Tamam. Ama gözüne bakacaksın. Ben mesela gözüme bakmasan ne oluyor derim. Şöyle değil. Göz çevresine dönmemiz gerekiyor. Göz şeyi ondan sonra kaşlar, biraz elmacık kemikleri, alın, saçlarımızda şöyle dönmemiz gerekiyor. Tabii. Mesela bunu yapmak dedim kolay gibi geldi. Değil. Değil mi? Hayır genç çocuksun testosteron yüksek. Yine bakıyorsun bir abi takım gözün kayıyor şeylere. Ve bunu kadın anlıyor. O kadar hızlı anlıyor çünkü gözün litlak denen bir şey var. Şak diye çünkü aşağı doğru baktığın zaman göz kapağı ona eşlik ediyor. Tabii. Göz kapağı eşlik ettiği zaman sen ne yapıyorsun biliyorsun? Ya göz kapağın aşağı iniyor. Ondan sonra da abaza oluyorsun. Ondan sonra adam diyor ki kadın sana hemen 10 saniye içinde ya bu kim bu? Affedersin geri zekalı abaza diyorsun. Yani, evet. Şimdi tabii bu başka bir yönü. Bunu ama aşmak lazım. Bunu özellikle anlatmanı sevindim. Ben bunu aşmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Ya bunu aşan erkek var ya vallahi söyleyeyim %5-10'dur. Ciddi misin? Evet üzgünüm. Kaç yaşta olursa olsun, ne kadar doymuş olursa olsun. Zaten bir kere hani akıl yaşta mı başta mı ikisi olacak. Ben inanmıyorum. Ya da doymuş olsa bile. Yani şöyle bir yaş gelmeden doymuş fenomeni gelişmez bir kere. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu da o 40-45 yaş. Tamam ama ondan sonra da bir antropoz geliyor. Antropoz gelince bu sefer adam daha da şöyle ama şimdi ben size bir şey anlatıyorum. Artık andropoz da değişti. Şimdi eskiden bizim andropoz hakikaten ya kadınların menopozu kaçtı işte 50-52.
Mesela bizim de andropoz 50-55'te aynı yaşlarda. Öyleydi. Ama insanlar artık genç duruyor. Mesela 50-50 değil artık. Mesela Doğru. şöyle ama iki tip bir uç oluştu. Aynı halklar gibi. Zenginler, fakirler. Kültürlüler, cahiller. Orta direk kalmadı her konuda. Şimdi yola çıkın. Ya çok sağlıksızlar var. Doğru söylüyorsun. 30 ama 60 gibi. Doğru söylüyorsun. Bir de çok sağlıklılar var 60 ama 30 gibi. Değil. Orta direk yok. Yani Doğru dünya söylüyorsun. artık uçlardır. Bunu bilelim. Doğru. Onun için şimdi mesela bazı beyefendiler var. Adam diyor kaç yaşında? 60 70 diyor. 70 mi diyor? Adam Mümkün 70 değil abi. Evet, 50 gözüküyor. Adam çok karizmatik ve Tabii. çok yani hanımlar da mesela. Evet. Ben bazen bir yere gidiyorum. Kaç yaşında efendim diyorum. 75 diyor. Ya olamaz diyorum kardeşim sen 70 Mümkün olamazsın. değil. Şunu söylemek lazım yani. Demek ki insanın kişisel bakımı çok önemli. Yani kişisel bakım bu bir 3 yılda olmaz bu. Yani mesela bakıyorsun. Belli bir sürede olur tabii, değil mi? Peki tabii. antropozu anlat. Yarım kaldı. Antropoz değişti. Şimdi andropoz şöyle yani artık andropoz bazı erkeklerde 30 artık. Evet. Ciddi İşte o misin? ikili. O zaman 30 yaşında giren de var andropoza. 60 yaşında girmeyen de var. Yine uçlar oluşmuş durumda. Yani ortalamadan bahsedemeyeceğim artık. Doğru. Bizde ne arttı biliyor musun? Çok klasik bir şey vardır. Standart sapmalar çok büyüdü. Standart sapma şu demek. Mesela şöyle bir şey yazar kitaplarda. İşte andropoz yaşantı şöyle oldu. 30-60. Bu nasıl andropoz yaşı lan bu? Yani çok aptalca. Bu bilim değil artık. Yani biz Tabii. bilimi ortalama kabul ediyorduk eskiden. Diyorduk ki ya kardeşim hani 50-55'tir. Bunun alt tabanı minimali 40'tır 45'tir. Ha neden? Çünkü yıpranmıştır, koağı vardır, sirozu vardır, Peki. organ nakli olmuştur. Onlar hızlı yaşlanacak. Ama öbür taraftan da 55 yazardı. Şimdi çok fazla üst sınır yukarı doğru çıktı. Mesela 70 yaşında testosteronu 20 yaş erkekler var. Evet var. Var. Çok ilginç. Ama 25 yaş testosteronu 70 yaş erkek var. Bakın size şunu söyleyeyim. Şu anda bizi izleyen insanların en az %50'sinin testosteronu 70 yaş civarı. Vay. Evet yani bizi izleyenler şöyle 30-35 yaşlar. Düşün. Gidip baktırabilirler. İşte hocam ben sana O kadar inanmıyorum. diyorsun. Gidin baktırın. 2 sperm sayısı da aynı. Sperm sayıları da bizi izleyenlerin yarısının şu anda 10 milyonun altında. Neden? Yani şu an normalde 20 milyon üstüydü. Yani Olması eskiden gerekiyordu. spermlere ben bakıyordum. 80 milyon, mililitrede 100 milyon. Niye? Kötü beslenme. Şimdi burada çok önemli bir faktör var. Büyük harflerle burada. Şimdi vücudun taşıyabileceği bir istihap hacmi var. Tamam. Mesela kilonuz. Tamam. Mesela 100 kilodur bu. Vücudun taşıyabileceği bir stres istihabı var. Her şeyde bunu yazabilirsiniz. İnsanlar istihap hacmini aştılar. Mesela beynin de taşıyacağı bir istihap hacmi var. Çoktan aşırı. O aşılmış durumda ve buradaki en büyük şeyden bir tanesi de endüstriyel hayat. Çevre kirliliği çünkü şehir normal bir yer değil ama köy de normal bir yer değil. Şu andaki köydeki toksik madde şehri aşmış durumda. Neden? İşte tarım ilacıdır, şudur budur. Dolayısıyla en çok cinselliğimiz etkileniyor. En büyük yani. şey ne biliyor musun? Evet. Mikroplastikler. Biz içine ettik dünyanın Çok ve fena. kurtuluşumuz yok. Neden? Çünkü biz petrol ürünlerini kullandığımız için her yere ettik. Yani şu anda bir şey söyleyeyim mi? Kalp mikroplastik dolu. Böbrek mikroplastik, beyin mikroplastik. Abi normal değil. Ne Bir de olacak millet peki? bunun üstüne de kozmetik kullandı. Ha, O da üstüne mikroplastik. bir de sonuçta çocuk sahibi olmaya affedersin, çalışıyorsun. sıçtı sıvadı. Sıçtı. Doğru. Bir de sıvadı. Artık şöyle insanlar var. Çok basit ve elit yaşamış insanlar var ya. Bakın simple is best. Mesela Var, şöyle düşünün. var tabii. Eskiden ne yapıyordu düşün adam? Koyun önünde. Koyunu sütünü sağıyor. Kesiyor. Ya bir koyunla yani bir riskiniz bir koyundu. Ama şimdi artık riskiniz bir koyun Ama değil. oraya dönemeyiz. Nasıl olacak? Şimdi ya? şöyle Dönemeyiz yani. basit yaşam yine aynı şekilde yani çünkü ne kadar komplike yaşadınız. Yani çöp gezenin Daha ayağına çöp bulaşırmış. Bu gerçekten şu anda Sen doğru. basit mi yaşıyorsun, komplike mi? Basit yaşamaya çalışıyorum. Yani basit Ama şöyle. hayatın komplike, yapma Allah değil, aşkına. Değil. Benim hayatım esasında yazma, çizme, okuma ve uyuma üzerine kurulmuştur. Öyle mi? Ya basit ne kadar esasında. okuyorsun? Yani 6 saat falan günde, 7 saat. Bir kere şöyle bir hayatım var. Oytun ne okuyorsun? Anlatayım size. Şimdi gece gittikten sonra 7 ile 10 arası uyuyorum. 19'a 22 Tamam. arası. Onun için 22'den sonra sabaha kadar aktifim. Saat 4'e 5'e kadar okuyorum. Ne okuyorsun? Okurum ben, textbook okurum. Yani mesela iç hastalık kitabı okurum. Random okurum mesela. Ay ama okumadığın şey kalmamıştır bunca zamana kadar. O bitmiyor. Bitmiyor. Çünkü yeni ilaçlar çıkıyor ama kadın doğum da okurum. Çocuk okurum yani mesela. roman falan okumuyorsun. Hiç işim olmaz. Hiç okumadın mı? Hayatımda hiçbir roman okumadım. İlgini çekmedi mi? Çekmedi. Peki hiç film seyretmez misin? Şöyle filmlere sadece zoraki galalara gidiyorum. Hayır o da ama
Televizyonda da seyretmez. İşim olmaz. Allah. Hayatta ben Halbuki sen yaratıcı bir adamsın. bakarım ama science fiction bakarım. İşte onlardan bahsediyorum Tabii, yani. tabii. Önemli olan hangi Science film? fiction Tabii. hepsini bilirim. Yani Çünkü science fiction. sen farklı Benim bir bilim adamsın. kurgu benim şeyimdir yani vazgeçilmezim. Değil mi? Ben onu çok seviyorum. Bilim kurgu Yani bir severim. Star Wars sevmiyor musun? Star Wars sevmem. Star Hadi Wars ya. bilim kurgu değil. Ya Çocuksu. yapma, o zaman öyleydi. Mesela Hangisi? Mesela Awakens mesela. Awakens. Bak Müthişti. bir konsept. Müthişti. Interstellar. Interstellar Affedersen da iyiydi. boktan bir hikaye ama iyiydi. güzel yapma. Güzel. Çocuksu ama Evet, ilk güzel. film biliyor musun? Zaman mekanın Evet. Einstein Doğru relativistliğine ilk film o ama çocuksu. Doğru. Daha ileri yapılabilir. Evet, tabii. Ondan sonra Yani onları seviyorsun en evet, azından. seviyorum. Evet. Ama mesela beni mesela John Nash Beautiful Mind çekmez beni. Hayır ama o biyografi. Ha işte şunu söyleyeceğim. Orada bir science fiction var esasında. Var aslında. Ama olmamış. Ben sevdim. Çünkü sonuçta ben böyle ilginç insanların, mesela senin hayatın yazısı izlemek isterim. Evet, Anlatabiliyor muyum? John anlıyorum. Nash'in hayatını da izlemek İşte isterim. şöyle biyografilerde şöyle bir şey yapılıyor. Senaryo adamı yansıtamıyor. Bu bence senaristlerin de bir sıkıntısı. Bence yapay zeka bunu daha iyi yapacak. Çünkü insanlar şöyle bir şey var. İnsanlar sadece olaylara bakmıyor. Olayların dışında esasında şey de çok önemli. Hani notanın sadece nota değil olay. Bir de sesin tınısı var. Doğru. Mesela sazdaki tını farklıdır. Aynı nota. Ama gitardaki farklıdır, piyanoda Kuşkusuz, farklıdır. tabii. Aynı şekilde bu. Mesela bizim de öyle mesela. Sintaks kavramı. Sen bir kelimeyi mesela diyorsun ki oğlum yemin ederim Allah şey gibisin. O zaman vallahi incir gibisin. İncir aptal demek olabilir. Böyle yumuşakça olabilir. Her şey olabilir. Abi nasıl bir incir bu? Ya mesela Nasıl ben diyorsun, algıladığında. mesela evet adamsın adam farkındayız yani. Adamsın adamı öyle bir tonluyorsunuz Kim ki bilir ne? bu adam değil oluyor. Yani işte kelimelerin vurguları da çok önemli. Onun için biz bunu yapamıyoruz. Bence yapay zeka Daha iyisini yapacak. Çünkü oyunculara ihtiyaç kalmayacak. Peki dur. Sabaha kadar okuyorsun bunları. Sabaha zaman zaman bilim... yazıyorum bir de. Yazıyorsun. Yazıyorum. Ne yazıyorsun? Mesela diyorum ki bugün hiçbir şey yazmadım yazıyorum mesela. Yani bugün hiçbir şey yazmadım. Yazının önemine mi inanıyorsun? Evet. Çünkü kalem tutmak ve yazı yazmak insanın en önemli fonksiyonudur ve onu hayvanlardan en önemli ayıran şeydir. Hayvanlar öğrenebilir ama asla yazamazlar. Yazamaz. Hayvanlar konuşabilir belki. Papağan. Çünkü O başka. hayır aynı konuşma geni var. Ama hiç önemli değil. Önemli yani, değil yani evet. gırtlağından bunu Evet. yapabiliyor ama yazamaz. Ha. Yazma özellikle el yazısı. Esasında el yazısı esasında bir ne diyelim ona beynin kümülatif dediğimiz parantezinde total bir fonksiyonudur. Güzel midir el yazın? El Sen yazım iyidir doktorsun. tabii. Biz not Emin tutmakta. değilim. Yani... Mesela benim bir kalem koleksiyonum var. Ben Öyle dolma mi? kalem hastasıyım. Ne diyorsun? Tabii. Bak bilseydim hediye getirirdi. Bir Ama dahaki sefer. şimdi şöyle benim dolma kalemlerde mürekkep hastalığım vardır. Ben petrol rengiyle yazarım. Petrol rengi. Evet, Her zaman onu bulmak zor ama. Kağıt emilebilir bir kağıttır. Özel seçerim. Girecek. Yüzlerce bakma. Onda bir benim Asperger'im ya ben. Asperger'in oradaki hastalığı vardır. Yani yazının akıcılığının bilirim kalemden. Ondan sonra o kalemlerim vardır benim. Ondan sonra bir tanesi favori kalemimdir. Mürekkep çekilmelidir. Onu çok severim mesela. Ama çok da güzel yazıyor öyle Yazarım. olunca. Hakikaten. Yazarım. Ondan sonra bir de benim Sen printer'ım aşk var. mektubu yazdın mı? İşim olmaz. Niye Ondan ya? sonra- Ben şimdi bak şöyle yazdım. Yapma be. Şöyle yazdım. Peçetelerin üzerine yazdım. Ya bir şey yazılır Ben ya. mesela ilk tanıştığım hanımlarla şöyle yapıyorum. Diyorum ki Nasıl yürüyorsun merak şöyle ettim. yazıyorum. Anı kalsın. Hah. Seviliyorsun. İnşallah iyi bir kaderin olur. Unutma. Ben olup ya da olmayabilirim. Ama kaderin seninle olacak diye. Vay, Bu şu vay, demek yani. vay. Ben şunu yaratırım. Yani, Biraz gizem. hayır. Biraz emin değilim. Eminim. Yani evet. Bir insanın beynini hackleyen şey ne biliyor musun? Ne? Şüphe. Bakın, Olacak mı olmayacak? şüphe. Bakın nasıl bir şey biliyor musun? Karınız sizi aldatıyor Sen ya. az değilsin. Kadın yemin seni ediyorum. aldatıyor. Gidiyorsun. Basıyorsun eve yataktalar. Abi hiçbir sıkıntı yok. Devam edebilirsin, boşanabilirsin. Şüphe öldürücü. Şimdi mesela düşünsene bir yolda gidiyorsun. Lan karım ne yapıyor şu an? Arıyorsun. Lan beni idare mi etti? O şüphe Bu korkunç. bir şey söyleyeyim mi? Şüphe kaç saatini alıyor biliyor musun? Kaç? 24 saatini. Dolayısıyla sen o peçetenin üzerine onu yazdığında bir şüphe yaratıyorsun. Onun beynine girmişim demektir. Hacklendi o. benim Bitti. tarafımdan. Ben onun üstüne Truva atını soktum. O şimdi hep böyle gider gelir. Yok aldatmıyor canım ya. Aldatıyor mu? Aldatmıyor. Başka birisi var mı? Yok tamam bitti. O senindir. O sende. Evet. O hafif bu narsist kişiliğin yapacağı şey yalnız bu. Farkındaysan. Her yiğidin bir yürütüyor işi var. Ya, bilemem. Damgalamaları bırakalım. Yani işte ben onu çok şey yapıyorum. Çünkü şöyle bir şey var.
Yani senin katılıyorum. ne hissettiğin ondan daha şimdi- önemli. O yüzden narsist kişilikte. Bir şey söyleyeyim mi? Her insan bencil olmalıdır belli bir ölçüde. Belli bir ölçüde tabii. Tabii. Hani hep bana olmaz ama şunu bir şey söylemeniz lazım. Şunu bilin. Bir siz 2 o yapsın. Bazen de 2 siz 1 o yapsın. Ama Tabii. bir denge potansiyeline. Tabii. Eskiden, Peki en uzun ilişkin kaç zaman sürdü? Ne kadar sürdü? ya 7-8 sene süren de var. 7-8 Tabii, sene. tabii. Peki evlenmek istemedi mi kadın? Ben hiçbir evliliğe şey yapmadım. Olumlu bakmadım. Dedim ki olmaz dedim ben. Ama şöyle gelmedi kadınlarda. Kadınlar akıllı yaratıklar biraz değil. Ya şunu bana Biraz değil mi? Evet değil. Kadınlar çok Hayır. akıllılar. Şöyle söyleyeceğim. Mantık devreleri çok kötü. Duygu devreleriniz. Peki. Söyle Yani burada neden? akıllı Söyle, derken niye akıllı yani gelemedi? şu cümleyi kuralım. Kadınlar duygusal zekaları çok Doğru, iyi. doğru. Mantıkları çok kötü. Yani bana şunu Bak, diyemedi. buna katılırım, Sevgili evet. Oytun, biz seninle 8 seneden beri beraberiz. Evet. Buna bir güzel bir taşlandırmamız gerekmez mi senle? Deseydi olur muydu? Oytun gel ikimizden bir çocuk yapalım bak. Bir karışım ürünü ortaya çıksın. Bir belagat yok. Şimdi kadın şunu bekliyor bende. Anlasın. Abi ben bir erkeğim. Bana formelle gel. Ben Kolayla gel şimdi bana biz aslında ne diyoruz? diyor. Çok doğru Mesela bir şey bak şimdi biz ne söylüyorsun, diyoruz? bak. Orhun yazıtları, Göktürk yazıtları, sözleri demiyoruz. Ne? Yazılı olan şey kalıcıdır. Neden yazıyoruz biz? Mesela şimdi istediği kadar bunlar kayıt olsun YouTube'da. Çok bir anlamı yok. Yazma ayrı. Yazılıya girmesi Yazılı. başka. Yazılı olması demek. Peki kadın gelseydi sana bunu böyle Evet. söyleseydi evlenir miydin? Evet. Çocuk şunu da yapar. yapardım. Şunu da ya Oytun bir sene biz yol aldık ve birbirimizi tanıyoruz. Evet kavga edebiliriz. Evet bazen canımız O sıkılabilir. başka canım. Ama şöyle bir şey sana söyleyeyim. Bir standart sapma içinde harikayız. Dese var ya. Ya yemin ederim ben evlenmese döverim onu. Bak, ayaklarını kaparırım derdim ki o ayakları öpeceğim derdim. O ayakları öpeceğim. Yok böyle bir şey. Yok matematik terimi yok. Şimdi siz Bir de diyorsunuz. seninle beraber olanın bunun sahip olması lazım. Tabii ki ya hakikaten sen bir adamla formal bir adamla berabersin. Evet. Yani bir de bir belagat özne koy, yüklem koy. Mesela ne diyor kitapta? Most common işte bir onun adı respiratory diseases işte Evet. etiyoli. Sen de böyle bir cümle kursana bana Oytuncuğum. Bizim 8 senemiz geçti. 8 sene çok uzun bir yıl. Çok baktığın uzun, zaman. çok Hatta bu bir dekat demektir. Tabii. Oytun. Doğru. Dekat parantezinde 10 Tamam, yıldır. 10 yıl. Biz ikimiz de beraber büyüdük artık. Onun için bizim seninle bunu taşlandıralım ve sen ve ben daha ileriye gidelim. Yani biz evde... Bu sadece senin için Ha. değil, bence genel olarak kadınlar istiyor. evet. Bunu söylemeli Ha, şöyle, adamlara. Oytun biz seninle ben seninle mutluluk tabii ki istiyorum ama biz birbirimize mutluluk değil, başarı, gelecek, hedoni getirelim. Vay. Birbirimizin hayatına çok şey koyalım. Çocuğumuz da bu güzel ortamdan güzel bir birey olsun. Dünyaya Demedi. ulan böyle konuşabilen kadın yok ki. Nasıl ya? Bu kadın şöyle bir şey. Tek taş alınacak mı? Bilmem ne olacak mı? Ondan sonra kına yapılacak mı? Benim tek düğünümüz nerede? Çırağan'da mı? Ya sen bu adamlasın ya. Ne çırağı ne şey. Bunlar teferruat. Ah benim çocuğum benim. Ve hepsi o şeylerini benimle çıkanların hepsi şu anda oturuyor böyle. Ha. Siz bir de onu benim hep aynı. Şey klasik. Yani işte bir de bana sorun. Tabii ki sana. Öyle mi diyorlar? Tabii ki. Bir de sen bana sorun. Ayrılmışsınız, niye bir de bana sorun? Ya O ne hep, demek ya? Hocam kedi yetişemedi ciğere Evet. mındar der. Yani Evet. hocam kaçan balık büyük olur. Öyle olur. Tabii ki Kadında büyük da olur. olur, erkekte Ya de olur. bunu başarsana. Sen bunu yapmış etmiş. Ya ben daha şunu görmedim. Biz beraber büyümeliyiz. Beraber yükselmeliyiz. Şöyle yapalım. Ben kendi alanımda devam edeyim. Sen de oğlum akıllı bir çocuksun sen. Sen devam. İlim Bir de mi sana yapacaksın, bir şey bilim mi söyleyeyim yapacaksın? Bazı- Tokatla kızına yani oğlum. Çok iyi biliyoruz ki kadın rezil de eder, vezir de Evet. eder. Bu doğrudur. Yani mesela düşünsene Doğrudur. adam şöyle bir şey düşün. Adam herhangi bir iş yapıyor. Desin ki sen bu işi sürdür, başarılısın. Tabii. Devam koçum. Yani motivasyonu yap ya. Biz nerede? Bizim olay işi. Ondan sonra evimiz havuzlu olacak mı? Aman ben böyle. Ne zaman buna döndük biz? Şöyle popüler kültür işte. Pop müzik ne zaman çıktı? Bak gerçekten bu doğru biliyor 20 musun? yıl falan Pop bence. kültür. Bu ne zaman denk geliyor biliyor musun? 20-25. 90'lar. 90. 90 popüler şarkılar var ya aboneyim abone. Biletleri cebimde. Nasıl biletler cebinde bunun? Ama şimdi böyle Bir de- yapma. Çok güzel şarkılar da var hayır, 90'lar. Hayır öyle değil. Metaforik bu. Bak şimdi Ha, sen de bunu onun anlamazsan arabası var. bırakırım giderim. Yok, onun arabası var. Metaforik. Onun şimdi mesela biletleri cebimde. Ulan adam bilet miyiz lan biz? Anlamadık şimdi. Geçtik şarkıyı. Onun arabası var. Güzel mi güzel? Arabam ondan sonra. Ve baktık ki şarkılar
şeye döndü ondan sonra. Metalaşmaya döndü. Yani artık Sen kimi dinlersin? şey olarak mı? Müzik. Evet. İlla Türk olması gerekmiyor. Yabancı da olabilir. Kimi dinlersin? Şeyi söyle mesela, şeyi dinliyorum. Arif Sağ'ın Evet. şeylerini dinliyorum. Çok güzel. Zaten. Arif Sağ süper bir adam. Aman. Mesela adam mesela Fidayda ya da Hüdayda çalmış. 10 numara ruh katmış herif. Evet. Ama bunlara bayılıyorum mesela. Ondan sonra eski mesela Zafer Dilek vardı eskiden orkestrası. Adamda synthesizer yok, yani müzik aletleri yok. Şey yok. Herif onu ağzından götünden yapmış. Ruhunu koymuş, tamam mı? Türklerden asla dinlemiyorum. Yabancı kim asla. dinliyorsun? Tiesto dinlerim. Elektronik müzik seviyorum yani Evet. Şimdi sor, acaba Tekno, rock mı seviyorsun diye düşündüm. Tekno severim. birazcık. Faithless seviyordum, öldü yazık adamcağız. Faithless, onu severim ondan sonra. O iyi bir şeydir. Ondan sonra şeyleri seviyorum yani. Tekno. Ne bileyim sende bir Beatles tipi var mesela biraz. Şöyle Değil mi? Şöyle bir Rolling Stones olabilir diye düşündüm. aynen öyle. Bir de şey de seviyorum. Mesela ne diyelim, Chopin'i seviyorum ondan sonra. Klasik müzik. Evet. Tabii. Bach depresif, onu seviyorum. Bach melankoliktir. Ben Bach var ya. Bach hep böyle. Ama bir dakika, Bach sadece depresif değil. Depresif geneli. Bilmiyorum. Ben ondan besleniyorum çok Mesela güzel Bach. Vivaldi'nin de şeylerini, korolarını seviyorum. Vivaldi koroları. Çünkü sen matematiği seviyorsun. Bak, hepsinin içinde matematik var bütün bunlara baktığın zaman yani. Evet. Şimdi ben tabii seni tanıyorum uzun zamandır. Programda yaptık vesaire ama dedim ki bir Google'layacağım. Google'a yazdım. Senin için sorulan soruları söylüyorum. Buyurun. Sana. Oytun Erbaş ne doktoru aranmış yani çok. Step by step dedim. Tamam. Bozmayalım. Hayır, cevap vermeni istemiyorum. Hemen söyleyeyim. İstemiyorum bunu. Evet. Ben bunu istemiyorum. Oytun Erbaş, senin için söyleyeyim mi? ne sormuşlar? Oytun Erbaş evli mi de vardır? Yok, o çıkmadı. Ben sana söyleyeyim. Oytun Erbaş ne doktoru? Oytun Erbaş'ın hastalığı ne? Ondan sonra dur bakayım başka. Oytun şarlatan mı doktor mu? Şarlatan doktor mu? Evet. Ya bu ne? Mesela canın sıkılmıyor mu bunları Hayır, görünce? onu bana bir YouTube programında sordu birisi. Öyle mi? Orada kaldı. Yapay zeka. Oradan kalınca ona. Evet. Ya neden canı sıkılsın? En çok bunlar sorulur. Abi kişi kendini bilmez mi ya? Tabii ki bilir canım. Zaten kişi kendini bilmiyorsa yani yazık yani. Zor ama. Bugün bana biri öyle yazmış mesela. Ben bazen işte kedi köpeklere ilgili yorum yapıyorum, kadınlara ilgili yorum yapıyorum. Yazmış bana işte şunu şöyle oldun, sen böyle oldun. Bundan böyle davranıyorsun. Ben ne yazdım biliyor musun? Üf, 4F ile kök hücre nakli yaptırman lazım. Çünkü daha yok da beyinle, ama dedim intratekal yaptırman lazım. Beyin omurilik sıvısına dedim verdir. Cevap verdiğine göre ciddiye alıyorsun demektir. Yani hayır, öyle değil. Ya o kadar bir de ikonu sana söylesem. Ekrem İmamoğlu'nun şekli. Bir de kafasına kedi koymuş. Yani şeyi de bu. Ne onun adı? Avatarımız da bu. Yani ben şimdi şuraya geleceğim. Yani tövbe ya. Yani hakikaten yani şimdi ben ondan sonra en azından Bakırköy'de ya da Sadi Konuk'ta yatan, yani Bakırköy şey biliyorsun. Hayır değil tabii adam ki. şizofrenidir. Abi adam babalar gibi tanılı. Bak nasıl biliyor, adamın sanrısı şu. 106.8'den benim homoseksüel olduğum açıklandı. Tamam abi, sanrılarım var. Bir de şöyle bir şey var. Bizim evimizde yatağın altında bazen ben böyle benimle yatan birini bazen hissediyorum. Peki. Bu. Bunun gibi şeyler var yani. Evet. Tanılı adam. Ya da hebefrenik şizofreni var. Gidiyor oradan ağzına şey sokuyor. Yani çöp alıyor. Hamam böceğini yiyor. Ağır şizofreni. Bunların tanısı yok. Benim canımı sıkan bu. Bütün Türkiye'den bahsediyoruz. Evet. Yani bence o psikiyatri hastanesinde yatan, EKT alan yani elektroşok olan adam. Ben onun ayağını öperim o şizofrenin ben. Koçum benim derim ya. Onunla yatarım ben böyle. Biz onunla anlaşırız biliyor musun? Korkmazsın da. Yani şimdi Sapık Ayhan pedofiliydi. Bir de Çivici var. Çivici de çivi çakıyor. Çivici'nin referans sanatları var o zaman. Hatırlıyorum ben. Diyor ki, ben diyor televizyon izlerken demiş ki birisi şöyle yapmış elini. Ben diyor gördüm diyor onu. Ben diyor bu demek çivi demek, gitmiş referanslar çakmış. Bunları Manisa'ya koydular. Akıl hastalıklarına. Demiş ki Sapık Ayhan'a, ben sana çivi çakacağım demiş. Bence de çaksa iyi olurmuş. Abi çok ilginç. Affedemem dinle. çünkü. Evet. Ondan sonra o da gitmiş demiş ki yönetimine. Ya demiş bana çivi çakacakmış. Ve çaktı. Yani öldü biliyor musun? Yani Evet. bak adamın sanrısı bile hani bir sıkıntı var ama adam bunu söylüyor. Diyor çivi çakacağım. Emir geldi diyor. Bak esasında kendi içinde o kadar istikrarlı ki dışarıdaki manyakların istikrarı da yok yani. Ya bak bu konuda tabii ki abartarak anlatıyoruz ama haklısın. Gerçekten çok acayip Yani bir biz tabii ki memleketteyiz. çünkü tabii ki röportajlarda Evet. bakın
sahne sanatları average gerektirir. Yani biraz abartman gerekir. Tabii, Tiyatral tabii. gerekir. Yani ne demek mesela? Mesela sen çıktın mesela sahnede. Mesela Kemal Sunal neden gevrek gevrek güldü? Tabii. Yani orada bir gülüş olduğunu belirlemek Tabii. için. Abartma. Bu da böyle. Bu da bir Tabii sahne ki. sanatı. Tabii ki anlatmak zorundayız abartmanız ama çok gerekiyor. haklısın, Evet. biliyor musun? Ve gün geçtikçe psikolojimizin daha çok Söyleyeyim mi bozulduğunu sana? düşünüyorum. Bence şimdi eskiden şöyle derler. Ya toplumun %80'i işte ne onun adı? Kişilik bozukluğu. Evet. Ben onu geçtim. Benim için kişilik bozuk ne biliyor musun? Çekirdek fındık. Yemin ederim. Narsist, kadar. borderla. Öperim ben onları. Ne diyorsun? Ha, psikoz var. Psikoz ne bileyim? Mesela bir yere gidiyorsun. Hocam benim yediğim içtiğimi bilir misin sen? Bilmem. Hocam benim yediğim içtiğimi İstanbul'da 10 kişi yemez hocam. Ben böyle sanrılar başladı. Sanrılara hoş geldiniz. Artık dağarcık o kadar büyük. Sen Ne? susuyor musun? Ha, Ne biz yapıyorsun? dinliyoruz artık. Biz Susuyorsun. dinliyoruz. Ne devam ediyor? Biraz anlat. Yani ondan sonra yani evet seni biliyoruz, görüyoruz. Ha, fena bir adam değilsin. Yani konuşuyorsun, Hayır, ediyorsun. kaygısı da var yani. Ha, konuşuyoruz, ediyor. Hayır, önce beni biraz şey yapacak ki dinlememi sağlayacak benim. Bana yem atıyor bana. Bana egoma fındık fıstık atıyor bana. Sen de salaksın. Ha, ben evet falan filan. Şimdi şöyle ondan sonra başlıyor. Şimdi kadın yapalım, oraya geçelim. Ya bence artık bıktım. Herkesin bana yazmasından bıktım. Ya böyle bir şey olamaz. Gören hemen arkasından yazı yani. Neden? Çünkü aşık oluyor hocam. Erotomanik sanrı. Yani hemen. Ya bunlar ne böyle? Sen aşık maşık olmuyorum ben. Ben de etkilenmiş olabilirsin biliyor musun? Etkilenmedim. Vallahi etkilenmedim. Öyle mi diyorlar? Evet. Çok İnanılır insan. Tabii. gibi. Zaten bunu sana söylemese bile WhatsApp grubuna yazıyor. Bir şekilde Biriyle yazıyor. Oytun'la tanıştım. Çok etkilendi benden. Altına. Üf, tipim değil. Hemen borderline. Sana yolluyorlar mı bunu mesela? Hayır. Görüyorsun O tabii sen. canım, bana birileri tabii. Ay. Bak. Ulan İmamoğlu'nun üstünde kediyi görüyoruz da bunu mu göremeyeceğiz? Ha vallahi bu çok güzeldi bugün benim Çok için. iyi ya. Yani hocam İnanılmaz. ben bir psikoza giriş kitabı yazsam şöyle yazarım ilk cümlesine. Psikoz. Psikoz uzağınızda değil. Yakınınızda. Belki içinizde yazar. Bir şey söyleyeceğim sana. Gün geçtikçe de bence Bak biri ne demiş? Fazla gidiyor. Bak şimdi sana Ne bir şey demiş? söyleyeceğim. Ben dedim ki geçenlerde çok güzel bir şey dedim. Benim ailem bir kümülatif psikiyatri ailesidir. Çok psikiyatrik hastalık olan var. Biz alaylı yetiştik bu konuda. Ondan Ne sonra hastalıkları işte var? şizofreni var, işte bipolar var, melankoli, depresyon, OKB zaten gırlan. Hatta Türk insanı da OKB bence de. Hepimizde var. Neyse. Hemen biri onu almış Armağan Çağlayan'dan. Bana şöyle yazmış. Ben demişim ki şizofreni 25-30'a kadar başlarsa başlar zaten. Tabii. Kümülatif yaşadır. Şöyle yazmış. Şizofreni 25'inden sonra başlıyor. Ulan bir kere dinlememişsin. Salak 2 sanrın var senin muhtemelen. Buna algı distorsiyonu deniyor. Ya o kadar zor durumda. Hani şunu demek istiyor bana alt başlıkta. Bak sen şizofreni olabilirsin. Bebeğim, yavrum sen giderken biz geliyorduk. Senin sıkıntıların çok büyük ama bir görüntü var bak. Fotoğraf. Bak. Şöyle hadi ifadesinden bakıyorsun böyle. Bir anlamsız be. Yani dünyanın küçük bir kısmı benim. Oytun bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir sürü açıklaman var. Buyurun. O açıklamaları yaptığın zaman da bazen hedefe kondun, bazen tukaka edildin, bazen alkışlandın vesaire ve inişler çıkışlar falan filan. Ben seni birkaç seferdir böyle uzun sohbet ediyoruz. Tanıdığıma göre sen çok akıllı bir adamsın. Evet. Dolayısıyla bunları nereye gideceğini bilmeden açıklaman mümkün Ben değil. salak mıyım? Ha. Bir de bir şey var. Ay, mümkünat. Bir de şöyle bir şey var. Mesela. Mümkünat. Ben salak mıyım? Ya kimse, evdeki de salak değil. Beni dinleyen de salak değil burada. O değil bak şimdi ama sen hiç değilsin. Tabii ki ben ne yapıyorum? Dolayısıyla Şimdi sen ben bir ne sonra öğrendim bir biliyor dakika musun? şunu söyleyeceğim. Bir sonraki nereye gideceğini de biliyorsun. Şimdi insanlara, şimdi ben 2 şey Evet. öğrendim. Nasıl aldatmak göründüğü zaman bitiyorsa, şüphe çok iyiyse, aynı şekilde cep telefonu için de metafor kullan. Aldığın gün bitiyor ama alma hissi büyük bir yorgunluk. Ne zaman alırım paramı biriktiririm falan. Evet. Aynı şekilde bu da böyle. Bir şeyi direkt söylersen anlaşılmıyor. Ama kulağına su kaçırırsan millet şöyle diyor. Hocam bunu mu söylemek istedi? Onu mu söylemek istedi? Ben öyle bir şey söylüyorum ki onun ikinci basamağını hesap ediyorum. Tabii. Yanlış anlaşılmasını istiyorum. Hatta bazen yapıyor anlamıyorlar. Ulan bir daha bir çeksem diyorum tam anlamadılar. Ama yine anlaşılamıyorsun. Hayır. Yorulmadın mı bu yanlış anlaşılmayı anlaşılmalardan? seviyorum. Biliyorum anladım Ha. ama o niye yormuyor seni? Benim zaten metaforum bu zaten. Ya eğleniyorsun Eğleniyorum bununla. tabii ki ya. Ben neyle eğleneceğim ya? Araba vın vın vın. Benim ehliyetim yok. Arabaları falan sevmem ben. Ehliyet almadın mı sen? Yok. Olmadı. Yok olmadı. Asperger ne kadar ileride senin? İşte gerçek Asperger biziz işte. Hayır ama Şimdi mesela diyor ya biliyorsun, mesela ben de psikoloji mezunu Asperger oldum. şu. Asperger yüksek o fonksiyon otizm şudur. biliyorum. Ha. Bir takıntılarımız var. Tamam.
takıntılarımızın sonucunda şu oluyor. Sosyal defektimiz var. Ama yok senin. Var. Var mı? Ha, ben orada burada gezinmem. Evet Mesela ama bir yere senin gitmem. Asperger'in farklı gibi geliyor bana yani. Biz esasında yüksek fonksiyonluyuz. Bizden çok yok. Ama var. Mesela Einstein. En iyi Asperger herif. Ulan herif 10 tane çocuk. 10 çocuk var ya. Evlilik dışı. Hiç kimseyi kırmamış. Sende de var biliyorum. Var, Evet var. Müge Anlı'ya çıkacaklar Var. en son söyledin. Evet. Evet. Einstein- Sende kaç var? Einstein'ın Marilyn Monroe'dan çocuğu olduğu söylenir. Söylenir. Başka kimden var? Marie Curie'den. Ya Marie Curie çok ilginç bir insan. Marie Curie'nin de emin değilim ondan olduğunu çocuğu. Hayır bak Yani. anlatacağım. Adamın- Cinsel beraberlikleri var. Ha. Marie Curie ilk Nobel'i aldıktan sonra Marie Curie'nin bir şey yok, title'ı yok, profesör değil. Kimya Biliyorum ben öğretmeni. çok iyi biliyorum hikayesini. Bak şimdi. Hep kocasından dolayı Dur. zaten. Ha, Evet. Pierre'den dolayı. Pierre öğretmeni. Tabii. Mantık evlilikleri var. Çok ilginç bir şey oluyor ama Marie Curie'nin Pierre'in asistanıyla ilişkisi var. Yani yasak aşkları var. Olabilir. Ve şöyle bir gazete haberi var. Yuva yıkan bilim kadını. Ama nasıl Vay, gazete vay, haberleri? vay, Nasıl vay. dövüyorlar bunu Allah Ne kahretsin. diyorsun? Nobel almasaydı da geberseydi. Hiç bilmiyorum. Aynen. Duman. Abi kadın depresyona giriyor ya. Hani sen diyorsun nasıl girmiyorsun? Ha. Sonra Einstein'ın yanına gidiyor. Einstein'ın kırlarda geziniyor bunlar. El ele. Aşk yaşıyorlar. Aşk yaşıyor. Einstein diyor ki ya boş ver bunları ya diyor. Sen diyor hani Sen Marie Curie'sin. Ha, sen Marie Curie'sin kardeş. O zaman işte Max Planck falan var. Bunlar hepsi bilim adamı. Sonra diyor ki ne yapayım diyor. Sen çalışmana devam et diyor. Çok ilginç. Pierre evlilik yıl dönümünde yüzük alıyor o gün ölüyor. Nasıl ölüyor biliyor musun? Arabanın altına kalıyor. At arabasının altına kalıyor. Allah Allah. Bir kader var. Sonra da o ilginç. Pierre'in o yasak aşkla devam ediyor hayatına. Vay çok önemli. Demek ki hayatta Sen mesela böyle bir aşk ister miydin Marie Curie gibi bir kadınla? benim hep öyleydi zaten. O öyle olmadığı Hayır, belli hayır, ama. hep action'lıdır Gelip benim. şey dememiş Hayır, sana. Hayır, Ha, action'lı ha, da. evet. Hani Marie Curie gibi akıllı bir kadın değil belli Ben ki. action'lıydım. Ha, Karşı sen taraf action. böyleydi. İşte tamam senin Karşı tek taraf başına- şöyleydi. Elimizde bir Scottish marka kedi var. Evet. Bak aynı ben öyleyim. Aa bir kedi var elimizde ve çok değerli, akıllı. Yalnız biz bu kediyi ne yapacağız? Beni ne yaptılar biliyor musun? Ne yaptılar? Ben hep fotoğraf çekilmeye çalıştılar. Yani bu benim Ya. kedim diye. Ha. Ha ben bir Selfie biz severiz kadınlar. Hani şöyle bu benim kedim ya. Bak bu kediyi ben aldım. Bu benim görevim buydu. Fotoğraf. Fotoğraf çekilmek Erkekler de ve onu sevmezsiniz ve onu siz. Instagram'da paylaşmak. Yani bu kedi benim kedim. Yani bu kedi Scottish marka ve çok değerli. Beni bir nesne olarak değerlendirirler. Hani olur ya maymun şey olursun. Genelde bir şey söyleyeceğim. Ama bizim gibi Erkekler yapar bunu bizim gibi aslında. çocuklar her zaman sirk çocuğu olmuştur. Bakın Yapma ya. evet çünkü Aspergerler hafızaları çok iyi ya. Al Atakan Kayalar. Ha. Sirk çocuğu oldu. Celal. Celal akşama kadar konuşturuyor. Celal ne söylediğini bilmiyor. Celal'in hard diskinde bir sürü bilgi var. Hangi Celal'den? Şengör. Şengör'den Celal o da bahsediyorsun. Asperger'dir. Biliyorum. Celal böyle konuşuyor. Müthiş bir adamdır. Çok o da yüksek fonksiyonlu Müthiş, Asperger, otizm. müthiş. Konuşuyor, Ben bilmiyordum ediyor. bunun Asperger Tabii olduğunu. altını yok, üstünü bilmiyor, ne söylediğini bir şeyler söylüyor, linç ediliyor. Ama onu ne yapıyorlar? Birileri alıyor, rating için kullanıyor. Şey de öyle, bizim İlber de öyle. İlber Ortaylı. O Yani Asperger değil ama. o da Asperger. Allah Evet, Allah. İlber de öyle. Bakın bunlarda tehlikeli hafızaları var. Mesela o da bazen nereye gideceğini bilmiyor. Dikkat O, ettin evet mi? nereye gittiğini Ha, sohbetin o zaman bilmiyor. buradan Evet, şöyle bir şey evet. söyleyeyim. Sosyal ortamda dandun denilen. Hı hı. Ulan ne diyor lan bu? Mesela bir kadın geliyor diyor ki ben seni çok beğendim. Hı hı. Yani bilmiyorum. Benim gibisinden daha iyisini bulamazsın. Zeki buyurun CV. Bu Asperger. Yani esasında öyle bir çocuk değil o baktığın zaman. Anladım İçine ne gir. demek istediğini. Mesela de ki mesela sen salaksın de mesela. Evet doğru söylüyorsun. Bir sürü salaklığım var. Hiç narsizm olmaz bizim gibi insanların. Biz çok doğalızdır. Doğal. Ama bizim ritüellerimize parmak sokarsan ağzına sıçarız. Yani Seni en çok sinirlendiren nedir? Sana dair yapılan. Gerçekten sinirlendirenden bahsediyorum. orta yolu bulmayan. Ne gibi? Mesela çok basit. Mesela biz seninle tartıştık. Evet. Mesela ben gerçekten sana kötü bir şey yaptım. Haksızım Evet. değil mi? Ve ben Evet. şunu dedim. Ya haksızım ya doğru söylüyorsun. Özür diliyorum. Hayır, ya da- özür dilerim. Evet. Biz seninle orta yolu bulalım. Şöyle yapalım. Sen de buna karşı reaksiyon Bir şey söyle. söyledin. Evet. Sen de bana. Sonra şöyle yapalım. Birbirimizden özür dileyip orta hattı bulmamız gerekiyor. Bir kadın sen başlattın ama. Ha. Bitti. Tebrikler. Ve oyun bitsin. Shakespeare ikinci sahne. Salak. Evet en sinir bozucu bu. Halbuki sen
Bir adım atıyorsun. Ya bir şey ben diyorum olsun ki diye. klasik bir laf var halk arasında. Haklı olmak, mutlu olmak mı? Ya boş ver. Mutlu olmayı tercih ederim. Mutlu ol ya boş ver. Evet. Bugün bir kadın bana şey yazmış. Demiş ki seks mi? Yani iyi seks mi kötü seks mi? İyi seks. Güzel kadın mı çirkin kadın mı? Güzel kadın. Evet. Demiş ki ya bir şey sormak istiyorum. Güzel kadın mı iyi seks yapan kadın mı? Güzel kadın dedim. Neden? Ben her zaman seks yapmıyorum ki. Bir Ama güzel bir bakayım. kadına bakıyorum. Ya çok basit yani zaman ilişkisi soracağım. yani. Bana gelen sen mesajlara bak böyle bir Oytun, program yapsam. Niye sana böyle tarz şeyler soruyorlar? Abi neler var bende? Sen bayağı şey oldun hani. Ya geçen de bir kadın bana dedi ki hocam ben dedi aseksüel. Arzulanan bir adam mı Ben oldun dedi aseksüelim sen? dedi. Yani Aseksüelim dedi. Sizi çok seviyorum dedi. Hanımefendi sapyoseksüelsin ama yanlış yazmışsın dedim. hayır Oytun şimdi sonuçta sen havalı bir adamsın Evet, ama evet. yakışıklı çok bilmem Evet. ne bir Kıvanç Tatlıtuğ değilsin Evet, gerek sen yok yani. ki. Hayır şunu demeye çalışıyorum. Niye seni öyle bir objeye dönüştürüp de Ama sana yazıyorlar? Bütün dümdüz? kadınlar matematikten iyi alan bir çocuk isterler. Öyle mi? Tabii veli toplantısına gidip şöyle diyecekler. Fatma Hanım bu sizin çocuk çok iyi. Çok manyak ama. Akıllıyız Çok akıl. Şöyle bir şey var hani Aa, ders dinlememiyor gibi. Hani arkada böyle kafa kendine ait bir şey soruyorsun. Kaldığım yeri biliyor efendim. bak. Anne böyle. Oh çok iyi. Bizde böyle bir şeyimiz var. Var. Mesela sana şey sormuşlar. Sarışın kadınları mı erkekler Ama sever? mesela ya da esmeri mi efendim, sever? Kıvanç Tatlıtuğ gibi ama yani kafa yok çocuğunuzda. Matematik hep bir efendim. Dur şimdi şunu sormuşlar sana. Ha bu Kıvanç Tatlıtuğ matematikte Böyle bir mi? alıyor demek değildir. Tabii ki belki de iyi oluyordur bilemeyiz ki Ama yani. ben pek iyi aldığını düşünmüyorum. Pek Neden? devam edeyim. Nereden biliyorsun? Ne bileyim. Pek o... Ay, kıskanıyorsunuz Kıvanç'ı. Hayır, Hoş adam. vallahi yapmıyoruz Hoş, ya. Çok güzel adam. Bir şey sana söyleyeyim ben Kıvanç bence o dizinin Evet. Türk milletine büyük zararı oldu. Tekrar söylüyorum. Ay şeyi mi diyorsun? Aşkım Evet benim. ondan yani affedersin o adam bak Kıvanç'tan değil Behlül'den tiksiniyorum. Hepimiz. Hatta Doğru daha güzel söyleyeyim. Behlül matematikten de 1 alır. Behlül geri zeka. Bak Evet, şimdi evet, ya evet, şimdi evet. ne öğretti biliyor musun? Ya Behlül başkaydı. Ha Behlül onu Evet, doğru evet, söyleyelim. evet. Yani kavram kayması olmasın. Ya Kıvanç değil o. Kıvanç Behlül. değil. Yani Evet. onu şey yapalım. Ama bak ne kadar beynimizde rol iç içe geçmiş. Yani Evet. nasıl Kemal Sunal inek Şaban'sa üzgünüm Evet. Kemal Sunal ne Kıvanç olursa da olsun. Behlül mü? Kıvanç da Behlül abi. Yani artık öyle kazındı kafamıza. Mesela Cüneyt Arkın'da Battal Gazi şimdi hani Evet. üzgünüm. Behlül'ü niye zararı var Yani şöyle diye söyleyeyim anlatıyorlar. bizim şu şey var yani kötü karakterde kötü karakter mesela hani şimdi Behlül niye zararlı? şimdi Behlül şöyle zararlı. Abi Behlül ya böyle bir şerefsiz adam olabilir mi? Ya amcan sana bakıyor. Sonra sen Behlül depresyonları yapıp götür evde yayıyorsun, çalışmıyorsun, it herif. Behlül, bak seyretmişsin bunları. Evet. Çünkü bütün kızlar izlediği için bir de Ha, o her yüzden bir de dönemde oldu. seyretmiyorum diyorsun. Hayır seyretmiyorum değil. Zorlu seyrettim. Bak her ilişkimde bir daha yayınlandı. Bak yemin ederim ya böyle bir şey yok. Herhalde bir devamı yayınlanıyor. Evet. Yani 5-6 Çok senede bir. acayip bir durum. Ya sen bunu nasıl yapıyorsun? İkincisi ondan sonra da ya böyle bir şey yaptın hadi. Ya şöyle dersin ya abi biz bir bok yedik. Kes şunu artık ya. Devam et. Bırak artık. Abi çocuk böyle şey gibi boktaki kurt gibi böyle kımıl. Ya Peki. korkunç bir karakter. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani 5 yıl tüberkülozlar oldu, öldü. Bir şey söyleyeceğim. Çok başarılı. Düşünsene hala biz kaç Ama bir sene şey sonra söyleyeyim bunu mi? konuşuyoruz. Kıvanç'ın çok iyi yaptığı bir rol. Çok iyi yaptı. Rol mü kendi mi diye düşündüm bazen. Yok artık. Ha, Değildir bakın, herhalde. Evet herkes diyorum. biraz kendini oynar. Öyle mi? Evet. Ya Kıvanç Behlül değildir. Bilemem. Her esprinin içi, her şakanın içerisinde bir gerçek. Ya şunu söylemek Evet, şaka evet. tabii de. Bakın teşbihte hatamız. Mesela ben burada ne yaptım? Bir tez ortaya attım. Evet. Değil mi? Bu bir esas Sen biliyorsun. Şimdi hipotez bu. buradan şey diyecek, Ya, üzerine konuşulacak. bunlar birbirini vesaire, yesinler, vesaire. dövsünler. Tabii, Ay, tabii. tamam bırak Tabii. bunları işte. Ben başka bir şey soracağım. Yarım kaldı. Sana şunu sormuşlar. Erkekler esmer kadınlardan mı, sarışın kadınlardan mı hoşlanır? Bu bilimsel midir diye sana soru sorulmuş Anton. Şimdi Bu nasıl bir soru? Bu soruyu sorduklarında mesela gülmüyor musun? hayır. Neden? Şimdi şöyle bir şey var. Hatta şey de içinde geçerli. Ya ben sana niye mesela bunu soruyorum? Sarışınlar mı daha iyi seks yapar? Ha o daha da... Ya ben libido, mesela esmerler mi? seksoloji uzmanı bir adama bunu sorabilirim mesela. Ama sana niye sorayım? Çünkü ben her bokolog olduğum için öyle düşünüyor beni. Her şeyden anlıyor bu adam. Ama ben bir tıp doktoruyum. Eskiden tıp doktoru neydi biliyor musunuz? Evet. Biz şöyle bir amacımız vardı. Biz tıp doktoru diyetisyendi. Biz diyorduk işte az yağlı ye, Evet. işte kaymak yeme. Evet. Tamam. Tıp doktoru seksologtu. Her şeyi Diyorduk biliyordun. ki biz. O yüzden her Diyorduk ki ya hocam. bokolog olduğun için soruyorlar Hayır, sana. bir tıp doktoru her bokologtur. Evet, ama Eskiden geçti böyleydi. o. Biz 25 yıllık hekimim ben. Evet. Eski hekimiz biz artık. Öyle bizim gibi kalmadı artık. Geç onu. Ondan sonra parantezde bu bir sanrımın soru işareti. Tamam. Ondan sonra neyse
Yani bunu sormaları normal mi diyorsun? Ada kadın memesini getiriyordu. Bak aynen böyle. Hocam benim memem diyordu, güzel mi? Allah, ya büyük mü küçük mü değil, sarkık mı değil. Soru şu. Güzel mi? Güzel mi? Ben bakardım mesela Vallahi hanımefendi derdim yani bir ortalama işte 32 yaşında bir kadının memesi için Güzel ya da güzel de. kötü. Ya ben bir gün ne biliyorum biliyor musun? Kadın doğum masasında bir kadın dedi ki benim hocam sol labiumum büyük dedi. Yani vulvasında labium var. Sol Evet. labiumu. Yani labium dediğimiz şu bilmeyenler için büyük dudak demek. Evet. Büyük değil dedim. Yok dedi. Kalkınca dedi aşağı doğru sarkıyor dedi. Ne diyorsun? Abi hiç unutmuyorum. Masadan kalktı böyle durdu. Kadın çıplak ya. Kadın Ve da masasında. gösteriyor bunu. Bakın gelin dedi. Şimdi biz muayeneyi biliyorsun tek kişi hasta yapmıyoruz. Ben böyle bir şey Nasıl? görmedim. Yanımızda da orada bizim yılların ebesi var. Ama tabii. öyle bir ebesinin ebesi yani. Hani kaç kadın görmüş biliyor musun? Minimal 10.000 kadın görmüş. Abi yüzünden biliyor. Hatta cinsel organdaki pigmentasyondan bana beraberlik sayısını söylerdi kadın. Ne? Pigmentasyondan. Ne? Vulva pigmentasyonundan. Ben ondan öğrendim. Şimdi Sen de söylersin ya. ben de söylerim. Bir kadının pigmentasyonu bilirim ben kaç beraberlik yaşadı. Şimdi artı eksi 2 olabilir. Şimdi neyse. Pes diyorum ama, artık. ama biz eski doktoruz ya. Pes. Ondan sonra neyse. Sonra kadını biz göz göze geldik ebeyle. Ebe de Sen yani, evet. ebesini derler ya, kadın çok akıllı bir kadındı. Ya dedik ki ve sonra şunu anladık biz. Bu bize ilk önce normal gelmedi ama sonra normalleşti biliyor musun? Şu anda bütün kadınlar Evet. büyüklük küçüklük ya da bir Her hasar şeyini değil. sorabilirler. Güzel mi? Ya bana diyor ki benim papam güzel mi diyor. Ya doktora niye böyle bir şey soruyorsun Soruyor ya? biliyor musun? Ayaklarım güzel mi? Ay bunlar hasta ama. Yok kusura bakma. Ben ne dedim? Evet. Psikoz aramızda. Yok hasta. Psikoz neredeydi? Aramızda. Evet biz Üzgünüm. boşuna girmeyelim. Ya burada. ben ne hale geldim biliyor musun? Ben Yani böyle bir şey görmedim. ya çok sıkıntılı şeyler var ya. Çok sıkıntılı. Yani bu normal Çok sıkıntılı. değil. Demek Evet, ki insanlar yalnız oydu. Evet. Ya Yani bana ne diyor insanlar biliyor musun? mutsuz. Ya şunu söyleyen var bana ya hocam diyor işte benim mememin başı diyor biraz çökük. Tercih edilir mi diyor. Bu bir dakika bu sana yürümenin başka bir yolu. Tamam da yani şunu, Yani bu ne demek? Ay, Ya şu yapmam. diyor bende bir özellikler var bir bak Evet, istersen. Yani ben çok çirkin buldum bunu. Bak şimdi erkekler neden prenses oldu onu da söyleyeyim. Prenses bir de o var. olmadı. Neden biliyor musun? Çünkü kadınlar şöyle yapıyor. 10 numaradan başlıyor. 9, 8, 7 ya top 10'da. Tamam. Ya da 1 diyelim. Tersinden Tamam. konuşalım. Reverse. 1'den başlıyor. 1 olmadı mı 2'ye, 3'e, 4'e düşüyor. Bu sefer ama bütün kadınlar böyle bu listeden gidiyor. Bu sefer sana birileri yazıyor her gün. İşte oraya gidelim, date'e gidelim, bilmem ne yapalım, güzel bir yere gidelim. Sen de bu sefer bugün her gün yemek parası ödüyorsun sen. Her gün. Sonra diyorsun ki bir dakika kardeşim ya biz şey miyiz? O yüzden mi prenses oldun? Tabii vakıf ben de diyorum kardeşim hayır diyorum. Sen hesap ödemez misin? Ödemiyorum artık. Nasıl ya? Hayır. Date'e gittik Hayır, seninle. ödemiyorum. Oturduk 50-50. Ver kardeşim. Hadi Hayır canım. yapmam. Çünkü yeter. Ölsem böyle bir adamla çıkmam. Bak sen de aynısın. Çıkmam Aynı, tabii. tamam da sen de toplumun içine şey yap. Tamam haklısın. Eskiden ne bak ben hayatım boyunca Biz babalarımızdan dinle. böyle görmedik. Ben 45 yıl Evet. 45 yıl ben 46 yaşındayım. 47'ye giriyorum. 45 yıl hep 2 ödedim ben hesapları. Her şeyimi Ne ödenir ya. zaman vazgeçtin? Bu sene. Bu sene. 2025 geldi. Allah'ım dedim 2000 milenyum dedim. Evet. 25'te dedim çeyrekte bir yüzyıl. Ben dedim yeni bir oytun yaratayım. Dedim bu sene yok dedim. Bu sene nasılım biliyor musun? elden gitmesin Bu sene diye şunu bu. dedim bak. Ha. Ödemiyorum ulan dedim. Başka Ödemeyeceğim ne dedim. yapmıyorsun? Hayır artık yok. Hediye de almıyorsunuz. Hayır yok artık. Yok. Evet, eskiden sen beni göreceksin. Ben o kadar düşünceliydim ki. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben ilacına kadar ya bak ben ne yapıyordum Elinden biliyor alıp musun? bırakma. Zaten arabam yok. Hayır, ama olsun eskiden arabayla yapıyordum. bırakmak zorunda eskiden değilsin kapı ki. açıyorum. Ha? Hayır arabayla Ondan bırakmak zorunda değilsin. Evden almak illa arabayla değil. Ondan sonra diyor ki ya böyle işte kasıkları üşürme, götünü üşütme diye bakardım. Ondan sonra Bunların hiçbiri ya yok mu ben artık? eskiden mesela benim orada çalışan öğrenciler adet ağrısı olurdu. Kızım bak bu ilacı iç. Bunların hiçbiri Alıverirdim, yapmıyor musun eline artık? verirdim. Bak eline böyle sayardım böyle. Evet. Ve reçete yazardım. Niye vazgeçtin bundan? Çünkü bir anlamı kalmadı. Nasıl ya? Bir minnettarlık yok artık. Ben demiyorum ayaklarıma kapan. Ya bir şey yaptım değil mi benden? Ya şunu bana söyle. Mesela atıyorum sen beni beğenmedin. Benimle çalışmak istemiyorsun. Hocam biz seninle doku uyumumuz yok. Ben Dümdüz ol diyorsun Dümdüz ya. doku Sen uyumumuz böyle yok. bir adamsın. Ben hocam gidiyorum. Tabii. Gidiyorum. Söyle ama biz seninle hep arkadaşız artık. Biz Tabii. tanıştık. Tabii. Ulan eve bir defa adam pizza getiriyor. Onunla bile duygusal bağ kuruyorsun ya. Adam yolda düşmüş görsen diyorsun ki aa bizim pizzacı bu. Evet. Ya pizza getirdi lan herif harbi hiçbir şey elle tutuşmadık da. Ya senle çalışmış ya da elle tutuşup işte hayat yaşadığımız insan bir bakıyorsun. Ben telefonla ayrıldığım insanlar var. Bizim olmuyor. Tamam olmuyor. Bak robotik bizim olmuyor. Evet olmuyor.
Çok ayıp. Nasıl, şizofreni misiniz lan? Çok ayıp. Ben en son mesela Telefonla. telefonla. Yazıyla ayrılan oldu mu? Ya hepsi var ya. Hatta açmaz onu da yazarlar. O kadar geri zekalılar. Bu bir yerde doktor mesela bu. Çok ayıp. Düşün. Mesela Bizim bu olmuyor. mesela bu Niye mesela telefon? bu bir onkolog mesela. Vay be. Hatta söyleyeyim, radyasyon onkoloğu. Bu mesela hastalara empati yapacak güya mesela. Diyecek ki efendim ya oturun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Meme kanseriniz, sizi ışınlayacağız. Evet. Ne olacak biliyor musunuz? Bazen öksürük hissedeceksiniz. Çünkü Tabii, arada bir şeyler anlatacak akciğerde ona, gelecek. Bu ne biliyor musun? Işınlayalım. Herkes doktor olamaz. Olmamalıdır. Sana bir şey söyleyeyim. Bizim- Bu empati beni Bakın, çok canımı sıktı şimdi ama. sıkıntı ne Çok biliyor musunuz? tatsız. Bakın biz eskiden şeye giderdik, işte çocuk yoğun bakıma gideriz. Ya çocuk 25 haftalık ya. Aha şu kadar bak, 25 haftalık şu Küçücük, kadar alır. küçük. Tamam, şu kadar. Evet. 650 gram ya. 20 haftalık çocuk 500 gramdır. 26'nın altı düşüktür. 25 al, 26 haftalık. Midesi 2-3 cc. Evet, 2 mililitre ne biliyor musun? 40 damla. Küçücük. 20 damla 1 mililitredir. Bunu da kimse bilmez bunları. Şimdi biz İstanbul'da öğreniyorduk çünkü damlayla veriyorduk hastaların başına. Otomatik söylüyorsun. infuserlar var. Neyse bizim kızla alır bunu. Ya kardeşim el alem bebeğini şunu sevip durmayın yani, biz o zaman öğrenciyim ben. Ya Oytun sen de ya kardeşim ya bunu yapmayın falan. Sonra ne öğrendim mesela? İyi ki onlar varmış mesela. Bizim arkadaşlarımız elini alırdı, severdi. Biz böyle bakardık. Abi şimdi çocuklar böyle karşıdan bakıyor. Selamünaleyküm. Peki Oytun bitirmeden Yani bir şey şunu söyleyeyim. soracağım Bir sana. pediatristin, bir çocuk uzmanının çocuğu sevmeden, Herkes doktor olmamalı, o kesin. yani Ben bütün bu sohbetin içinde bir yerde senin de herkes gibi aslında mutluluk arayışında olduğunu görüyorum. evet. Doğru değil mi? Evet, ben mutluluğu buldum. Nerede? Kitap. Evet ama şimdi Hiç insansın. yok hayır. Benim insana işim yok. Ben Artık mutluluk yok hayır. mu orada Benim ya? için Ya bir demin mesela ayrılış şekli bana o kadar ağır Ha, geldi ki senin anlattığın. şöyle Asperger olabilir. Bir kız Asperger bu. Ha, olabilir. Olabilir. Ama şöyle bir şey olması lazım. Yani şöyle bu sefer ben şöyle oldum. Bu borderline bir şey yapmayayım. Bu kız Asperger bir şey yapmayayım. Sen de öylesin, lafa bak. Dur, narsist bir şey demeyeyim. Evet. Sınır zeka bir şey demeyeyim. Ben böyle bakıyorum ulan ben neyim ulan? Tabii. Ha, ne güzel ya. Herkes sıyrılsın. Ha, hani bu şunun gibi bu. Bu sirozlu, bu böbrek yetmezliği. Bu hani bazen şimdi acilde şöyle olur mesela. Konsültan gelir, benlik değil, benlik değil, benlik değil. Hasta bu. Peki bu kimlik bu? Kimlik. Hasta böyle duruyor burada. Hocam ben ne Sen olacağım? kimliksin Şimdi orada. yazmış oraya. Beyin cerrahisi demiş ki beyin cerrahisi açısından sorun düşünülmedi. Nefroloji Yok. açısından stabil. Hekim. Abi 10 tane şey gelmiş hekim. Peki bu hasta neden böyle? Hastalar bak böyle. Peki Oytun Erbaş kimlik? İşte ben de o acildeki 10 doktorun benlik değil, o gariban hastayım ben. Peki o mutluluk diyelim kadın erkek ilişkilerinde Ha yok. bu arada bu metaforu da anlamıyorlar. Mesela gariban hasta dediğin zaman bu soyut kavram da yok çoğu da. Yok. Gariban hasta. Sen gariban değilsin. Dur. Bak metaforik kavramları anlayamıyor. Neden anlayamıyor soyut düşünceyi? Çünkü soyut düşünceyle ilgili ne yapmamış biliyor musun? Kitap okumamış. Okumamış bir insanı geliştiren şey okumaktır. Evet. Neden bilsin? Belagat ne? Çünkü kelimelerle, hani Namık Kemal'in bir lafı var. İnsan kelimelerle düşünür diye. Ulan o kadar doğru ki adam 20 kelime biliyor. Ne düşünecek bu? Gittim geldim öptüm sıktım. Peki bir şey söyleyeceğim son. Mutluluk kitaplarda dedin ya. Evet. Ama sen ne kadar asosyal olduğunu söylesen de aslında asosyal değilsin. Dostlarla da yok mu mutluluk mesela? Şimdi dost, Ya da sohbette yok mu? Şöyle, ya da keyif aldığın benim dost biriyle... ne biliyor musun? Benim dostlar şöyle düşünüyor. Oytun'a tetkikleri gönder. İçinden çıksın. Benim olayım bu. Ben artık ya. ben kullanılan bir adamım. Yapma. Yani İşine yaradıkça. use it. Ya. Kullan beni. Ben öyleyim. Bu çok tatsız Ama ama. hayır değil. Niye? Neden? Çok daha iyi. Dümdüz en azından. Dümdüz ya. Çocuğun sonuçları var. Her şey net abi. Yani şöyle bir şey var. Benden bir yardım istiyor. Ben de veriyorum. Bitti. Çok daha ilkel ama çok daha matür bence. Peki aile? Ailemle başka. Hah. Anam başka. Babam başka. Ondan sonra yani mesela. Bir iki cümle söyle öyle Abi, kapatacağım. mesela babam baba. Ha. Mesela. Ana? Yani mesela ben bazen televizyonda birine bir şey diyor, o bir şey diyor. Yani şey diyor yani babamın tek açtığı şeydir. Gerekirse vururuz diyor bana. Hani vurmaz ama Çok iyi anlıyorum ne demek ama yani şöyle Oytun diyor gerekirse vururuz diyor. Evet. Ya geçenlerde bir adam bana yazmış, ben böyle bir gazeteciyle bir şey yapıyorum. Hocam hiç canını sıkma, gerekirse vururuz yazmış bana. Bak hayır ondan değil.
Evet. Ama bir erkeğe söylenecek tek şey şu. Gerekirse vurur şu demektir. O başka tür bir destek. Yani tabii ki bir- şiddeti istemiyoruz şu kadar ama tabii. altına doldurmamış. Biz Evet. seni seviyoruz. Bak Evet. geçen ben ne yapmış? Erkeklere bayılıyorum. Demiş ki Oytun Erbaş, belli miktar param var. Kötü bir durumum yok. Para ne istiyorsan gönderim. Geç kendi laboratuvar açacağız var. Yani bir erkek muhabbeti. Dümdüz. Dümdüz ha bodoz. Peki anneni anla. Anam da böyle. Nasıl? Anam anne? şöyle. Panik ataklı, anksiyeteli. Oğlum götüne bir şey girebilir ha. Her kadın gibi. Her kadın gibi. Ama şöyle yap. Ama sen işini bilirsin. Ama yine dikkatli olmamız lazım. Tek özelliği var annemin çok sevdiğim. Münferit olayları da standart sapmasına koyabilen bir kadın. Yani Ya, şöyle bir akıllısı kadın o var. zaman. Ulan diyor girmez bir tane de girebilir. Çok akıllıdır o. Dersin ki 8 tane burun ameliyatından bir şey olmaz ama 9. diş çekmeden bir şey olabilir. Annem böyle bir kadın. Ay. Evet. O zaman aile mutluluk kaynağı. Evet aile benim çok iyi. Yani aile gerçekten. Adams ailesi ama. Onu bil. Yani Adams ailesinin tüm özellikleri, hatta ben diyorum ki ulan diyorum. Ben de diyorum Erbaş ailesinin üst, alt ve yanlarından bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarafından şey almayacaksın. Ev kiralamayacaksın. Çünkü gerçekten ilginç. Oytun ben çok teşekkür Ben ederim teşekkür sana. ederim. Seninle hakikaten keyif alıyor. Sağ Zeki ol, bir sağ ol, insanla sağ ol. sohbet Teşekkür etmek ederim. güzel. Umarım bu da geçmiştir diye Ha, düşünüyorum. geçiyor. Geçen geçiyor ben hani biliyorum. o aynı frekansta Evet, olanlara çünkü bizi geçiyor. yakalayacaklardır Evet. diye Ama düşünüyorum. kelimenin sonunda biliyor musun? Ne? Bugünkü ikon İmamoğlu kafasında kediydi. Okey. Ben birkaç ikon daha yakaladım Evet. yani.